Ne yapıyoruz bugün? Boş ver, ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Herkese selam arkadaşlar. Bugün günlerden 12 Nisan, Pazar günü. Çok güzel bir hava var Bodrum'da. Sahiller gene cıvıl cıvıl, hafta sonu olduğu için. Şöyle bir sokaktan çıkış yapıyorum. Tam da böyle denize doğru arkadaşlar. Videoya böyle güzel bir giriş yapayım dedim. Tekrar böyle ara sokağa girdim. Videoyu sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bugün farklı bir içerik olacak benim için. Videoda sanırım videonun başlığı da Bodrum'un 50 yıllık değişimi diye olabilir. Çünkü 50 yıl öncesine ait bazı görüntüler var elimde. Tabii bunları YouTube'dan aldım, bir filmden. Göreceksiniz zaten sahnelerde Tarık Akan ve Gülşen Bebikoğlu var. Bu filmi çekildiği o mekanları, plaj, özellikle bir tane sahilde yürüdükleri bir sahne var. Onları sizlerle paylaşacağım. Karşılaştırma olaraktan böyle bir video yapacağım. Bakalım siz de 50 yıllık değişimin ne derece olduğunu göreceksiniz. Umarım beceririm. Yani ilk defa böyle bir şey yapacağım. Video şeklinde. Görüntüler çok güzel. O yıllara ait. Yani 50 yıl önce çekilmiş bir film. YouTube'da var şu anda. Zaten videonun sonunda Bodrum var. Öncesinde İstanbul'da geçiyor. Filmi anlatmayacağım. İzlemeyen belki arkadaşlar vardır. Güzel bir çekim olacak benim için. Umarım umarım yani yaparım diye düşünüyorum. Çünkü çok farklı açılar var. Öyle bir değişim olmuş ki hani videonun nerede çekildiğini, o sahnenin nerede çekildiğini şu an birçok kişi anlamayabilir. Ben bile mesela ben 1977 doğumluyum. Bu film daha ben doğmadan önce çekilmiş. 76 yapımı deniliyor. 76'da gösterime girmiştir. Belki de çekimler 1975'e de ait olabilir. Tam bilmiyorum. O yıllarda da çekilmiş olabilir. Ama 1976 yılına ait görüntüleri sizlerle bugünüyle karşılaştırma olarak paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Böyle ara sokağa girdim. Sahiller bugün pazar olduğu için bayağı bir kalabalık, gürültü çok var. O yüzden ilk önce böyle ara sokakta videonun içeriğini anlatayım dedim. Ondan sonra da videomuza başlayalım. Hemen şuradan aşağıya ineyim. Sahile tekrardan çekimlere başlayalım. Güzel olacak umarım. Bakalım, heyecanlıyım. Hala peşinizde. Evet. Abi nasılsın?
Evet arkadaşlar, şu an sahile doğru indim. Şu an bulunduğum yer Bodrum Kumbaça sahili. Şöyle karşımda kale. Şurası Halikarnas. Ya şu an Halikarnas değil artık. Şurada Gulet Otel var. İşte o mavi barın olduğu yer. Bugün bir gemi gelmiş. Şöyle söyleyeyim. Şurada Artemis Pansiyon ve Dinç Pansiyon'un olduğu yer. Bulunduğum yer. Size buradan bir görüntü sahnesi göstereceğim şimdi. Biraz bir rüzgar var arkadaşlar. Umarım sesim iyi geliyordur. Bu sahnede hemen şurada da göreceksiniz. Penguen Pastanesi'ni görüyorsunuz. Şu anda taş bina olarak gözüküyor. Öncesinde beyaz duvarları olan bir bina. Burada da bu sahne geçiyor arkadaşlar. Bu sahnede arkadaşlar hemen şurada böyle şu sahilden yürüyerek birbirlerine sarılarak konuştukları bir sahne. Videoları kısa kısa tutacağım arkadaşlar. Telif yememek için. O dönemde de burada iskeleler var. Tekneler. Aynı zamanda balıkçı tekneleri ve günlük gezi tekneleri yapan tekneler var. Ama şu dönemde artık burada iskeleler falan yok. Sahil o dönemde biraz daha böyle düz. Tabi bu kadar dolgu, kum dökülmediği dönem. Kendi doğal haliyle bir sahil. Şimdi böyle çakıl taşlarının olduğu ve plajın biraz daha yükseldiğini görüyorsunuz. Hatta yükselme ile birlikte plaj aynı zamanda biraz daha böyle denize doğru yaklaşmış. Çünkü Penguen Pastanesi'nin hemen görüyorsunuz. Penguen Pastanesi'nin hemen önünde plaj bitiyor. Biraz daha yaklaşacağım. Görüntülerde de onu göreceksiniz. Şimdi olabildiğince hemen hemen belki de 3 katı kadar büyümüş bir sahil görüyorsunuz. O dönem yaz ayı pek gördüğünüz gibi bu sahillerde o şekilde masa sandalye yok. Olduğu gibi sahil. Zamanla her şey değişiyor. Zaten siz de videodan göreceksiniz değişimin ne derece olduğunu. Mevsim olarak tam bilmiyorum ama yaz ayı olabilir. Daha henüz belki bahar ayları da olabilir o dönemde. Ya da sabahın erken saatleri de olabilir o çekimlerin olduğu. Görüntülerde dikkatimi çeken arkadaşlar, bir de böyle sahilde ılgın ağaçları, gölgeleri var. Çünkü hatta ilk giriş sahnesinde net olarak görüyorsunuz. Ilgın ağaçların olduğu bir plajmış. Tabi zamanla dolgu yapıla, düzenleme yapıla bu hale aldı. Yeni ağaçlar dikildi, yeni düzenlemeler yapıldı. Bu bölgede bir çekim daha olacak. Kumbaça bölgesinde. Şu Şalvara Tepesi dediğim yer. İşte bu Halikarnas'ın olduğu öğretmen evleri o dönemde yok. Kız meslek var. Kız mesleğin binası görünüyor. Şimdi onu sonlara doğru bırakacağım arkadaşlar. Buradan çıkıp şimdi Kale Caddesi'ne doğru gideceğim. Kale Caddesi'nde de çekim var. Daha sonra da Marina'ya geçeceğim. Marina'da da bir çekimim var. O çekimde de o güne ait görüntüleri göreceksiniz. Şimdi oraya doğru yürüyerek gidiyorum arkadaşlar. Tabii o zamanki hali mi daha iyi, şu anki hali mi daha iyi tartışılır. Tabii o dönemde, o yıllarda buranın güzelliklerini daha fazla yaşamış insanlar tabii o günlere özlemle bakıyor. O yıllarda buraya tatile gelmiş,
o sakinliğini, o dinginliğini, yani tatil kasabası havasında olduğu yılları yaşayanlar tabii ki de o yılı tercih ederler. Ben 77 doğumlu olduğum için 80'li 90'lı yıllarının da böyle güzelliklerini çok iyi biliyorum. Daha sonrasından tabii 2000'li yıllara yaklaştıktan sonra da nüfusun da artmasıyla, yapılaşmanın da artmasıyla o şekilde şekillenen bir Bodrum. Önceki videolarda biliyorsunuz arkadaşlar, geçenlerde Seda ile denize girmeye gelmiştik. Ama deniz kirliliğinden dolayı giremedik. Birkaç gün sonra girdik. Yani bugün ayın 12 Nisan, 10 Nisan'da denizdeydik. Onunla ilgili de çekimler var elimde. Ama onları başka bir videonun sonuna ekleyeceğim. Hatta o gün şöyle söyleyeyim. Denize girdiğimiz yer, bir öncekinden de belki biliyorsunuzdur. Burada denize girmiştik. Tabii şurada denize girdik. Gayet de güzeldi. O gün sakinlik vardı hafta içi olduğu için. Onu da bir başka videoda sizlerle paylaşacağım. Ben yoluma devam edeyim. Kale Caddesi'ne doğru gidiyorum arkadaşlar şimdi. Normalde ben bu çekimi arkadaşlar hafta içi planlıyordum yapmayı. Öyle hareketliliğin olduğu, kalabalığın olduğu bir günde yapayım dedim. Normalde hafta içi yapacaktım. Daha sakin olacaktı belki de ama dedim ki size şu hareketliliği de göstereyim. Özellikle bir önceki videoda da belki söylemişimdir. Normalde böyle kışın bu güzel aylarda en çok tercih edilen yerlerden bir tanesidir Kumbahçe tarafı. Tabii liman tarafı da, marina tarafı da yoğun oluyor. Ama burada daha çok mekanlar olduğu için, denizle iç içe olduğu için insanlar burayı tercih ediyor. Alışveriş dükkanlarının olduğu ve kafeteryaların, işletmelerin olduğu, fazlasıyla olduğu bir yer olduğu için insanlar burayı daha çok tercih ediyor. Bugün hava kuzeybatıdan esiyor arkadaşlar. Oldukça rüzgarlı bu liman tarafı, marina tarafı. Böyle bir rüzgar var. Birazdan şu Kale Caddesi'ne gireceğim arkadaşlar, bu sokağa. Burada da bir çekim var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Burada da o filme ait bir sahne var. Bir iki sahne var diyeyim daha doğrusu. Onları yakalamaya çalışacağım. Burası Denizciler Derneği'ne ait kafeterya. Sahnelerin bir bölümü de burada geçiyor arkadaşlar. Bir sahnede de Gülşen Bibikoğlu tekneyle bu taraftan geliyor arkadaşlar. Hemen teknenin arka tarafında dikkat ederseniz bir yapı var. O bölge Osmanlı Tersanesi'ne ait bir bölge. Hemen şurası, o gördüğünüz tepelik alanda askeri kampın, hatta bayrak var orada görüyorsunuz. Askeri kampın olduğu yer. Oradan buraya doğru, limana doğru geliyor. Tabii o dönem pek fazla burada tekne olmadığı için, işte guletler de olmadığı dönem, arka taraf olduğu gibi belli. Gülşen Bibikoğlu'nun elinden tutup tekneden indiriyor. Bu sahne burada çekilmiş. Burada da bir sahne var arkadaşlar. Kadir Savun Gülşen Bibikoğlu'nu arıyor. Hemen şu karşıda görmüş olduğunuz kiremitli bina Mudo. Eskiden Mudo'ydu. Şimdi Forza olmuş. Orada bu sahneden böyle yürüyüp geçiyor. Şu şekilde. Şimdi Kale Caddesi'ne giriyorum arkadaşlar. Her sene tadilat, onarım, bakım. Bazı mekanlar tabi değişiyor. Filmin bir sahnesi de bu Kale Caddesi'nde geçiyor arkadaşlar.
Hemen burada Gülşen Büyükoğlu alışverişin bir konfeksiyon dükkanına giriyor. Sahnede Gülşen Büyükoğlu Kadir Savun'dan dondurma istiyor. Ondan sonra dükkana giriyor. Kadir Savun dondurma almak için bu yolda ilerliyor. Buradan da sağ tarafa giriş yapıyor. Karşıda da görüyorsunuz Adliye Camii. Kadir Savun'un dondurma aldığı sahnede burada gerçekleşiyor arkadaşlar. Tabii o dönemde şurada palmiye ağaçları varmış. Ama şu an yok. Tabii buradaki dolgu her geçen yıl daha da uzatıldı. Yani burada şu gördüğünüz alan biraz daha büyütüldü. Bu sahne burada geçtiğini çok iyi görüyorum. Çünkü kalenin duvarları net belli oluyor bu görüntüde. Çok kısa bir görüntü ama o görüntü de burada geçiyor. Dondurma alma sahnesi de. Şimdi gelelim diğer sahneye. Gülşen Büyükoğlu ile Tarık Akan'ın birleşme sahneleri, koşarak birbirlerine buluşma sahneleri. Onun çekildiği yere doğru gidiyorum. Aslında sabah sakinliğinde ve hafta içi bu görüntüleri çekseymişim bence daha güzel olacaktı ama bakacağım artık. İçime sinerse bu videoyu paylaşmış olacağım. Siz de zaten izlemiş olacaksınız. Umarım iyi çekimler yapıyorumdur yani. Şansıma. Şimdi oraya geldim arkadaşlar. Yeri tam olarak netlemem lazım. Çünkü zamanla tabii her şey değişti. Dediğim gibi burası daha da uzatıldı. Bu kadar geniş bir platform yoktu burada. Bu şekilde dolgu yapılarak burası genişletildi. Şimdi tam o çekimin geçtiği yeri bulmaya çalışıyorum. Bu sahnede arkadaşlar hemen şu parmağımın ucunda gördüğünüz yer Tepecik Camii. Tam şu an tekneler olduğu için, bu guletler olduğu için tam yeri artık çıkartamıyorum ama şurada camiyi görüyorsunuz. O taraftan sahilden elleri cebinde yürüyerek geliyor. Gülşen Büyükoğlu da bu kale tarafından geliyor. Ellerini fark ediyorlar ve Tarık Akan bu taraftan koşmaya, Gülşen Büyükoğlu da bu taraftan koşmaya başlıyor. O Denizciler Derneği'nin olduğu yer ve bu polis karakolunun olduğu yer çok net belli oluyor bu sahnede. Tarık Akan bu taraftan koşuyor. Gülşen Büyükoğlu bu taraftan koşuyor. Ve tam şurada buluşuyorlar. Burada uzak bir çekim var. O çekimin olduğu yerde sanırım bu Körfez'in hemen yanındaki bahçeli evin duvarından çekim gerçekleşiyor sanırım. Şimdi o tarafa doğru gideceğim. Oradan da buluşma anlarının çekildiği sahne. Sanırım o hemen sağ taraftaki duvarda şu kiremitli evin duvarı oluyor sanırım. Bakmam lazım. Evet, sanırım o. Burada da tam olarak buluşma sahnesi gerçekleşiyor. Sarılıyorlar.
Şimdi Kumbahçe'ye doğru dönüşe geçtim arkadaşlar. Orada da çekimlerim var. Orada da güzel sahneler var arkadaşlar. Böyle ara sokaktan dönüşe geçtim arkadaşlar. Aşağılar bayağı bir rüzgarlı. İnşallah yani video olduğum gibi olur. Eğer ki içime sinmezse de dediğim gibi belki böyle sakinlikte, sabah sakinliğinde hafta içi olan çekimlerle bu videoyu yaparım. Çünkü oldukça rüzgar ve gürültü de çoktu. Kalabalık da var. Böyle tam böyle istediğim bir çekim yapamadım. Ama bir şekilde editleyip düzgün bir hale getireceğim inşallah. O yıllara ait yani birçok görüntü var YouTube'da. Ama bu kalitede görüntü pek bulamadım. O yüzden bu filmi tercih ettim. Bu filmdeki görüntüler daha güzel yani. Çözünürlük anlamında da güzel. Renk ve kalite anlamında da güzel. Belli noktalar güzel yakalanmış. Tabii o yıllara ait güzel fotoğraflar da var. Belki bir seride de onu da yapabilirim. Ama dediğim gibi ilk başlangıçta bir videoyla tercih ettim. Oradan sahile indim tekrardan. Dükkanların olduğu yere geçiş yaptım arkadaşlar. Ya dediğim gibi bu video umarım güzel olacak. Biraz benim için böyle dedim ya kalabalık, rüzgar var. Belki umarım istediğim videoları yakalamışımdır. Evet, şimdi hemen Halikarnas'ın olduğu yere geldim arkadaşlar. Şöyle şu tarafa doğru devam edeyim. Filmin bir başka sahnesi de şu dağların olduğu yerde geçiyor arkadaşlar. Şurası Zeki Müren'in evinin olduğu yer. Zeki Müren Müzesi aynı zamanda. Yukarıya doğru çıkacağım arkadaşlar. Eve gideceğim motosikletle çıkıp aynı zamanda drone çekim yapmam lazım. Oradan bu görüntüleri çıkartmam için. Çünkü görüntüler şu yukarıdan manastırın olduğu yerden çekilmiş görüntüler. Tabi o zaman buraları böyle olduğu gibi makilik alan. Şurası Zeki Müren'in müzesi. Şurada da Halikarnas var. Ben şimdi eve doğru gideyim. Evden motosikleti alayım. Oradan da drone çekim yapacağım arkadaşlar. Şimdi o sahnenin çekildiği yere geldim arkadaşlar. Manastırın olduğu yer. Yalnız önümde tabii böyle ağaçlar çok yüksek olduğu için, binalar da olduğu için drone uçuracağım. O şekilde buradaki sahneyi de sizlere yansıtacağım. Hemen şimdi bir drone uçurayım arkadaşlar.
oldukça güçlü bir rüzgar var arkadaşlar. Ama rüzgara rağmen yine drone'u kaldırdım, uçurdum. Güzel görüntüler çıktı umarım. Yani gördünüz ya değişimi. Değişimi de görmüşsünüzdür umarım yıllar içerisinde. Şimdi bu manastırın oradan ayrılıyorum. Bu kız mesleğinin olduğu tarafa doğru geçeceğim. Orada da böyle bir deve sahneleri var. Tabii oraları şu anda olduğu gibi binalarla doldu. O yüzden de binalardan dolayı tabii gene böyle bir rahat bir çekim yapamayacağım. Belki orada da drone kaldırabilirim. Şimdi arkadaşlar bu develerle gezdikleri yere geldim. Hemen zaten şu taraf Şalvar Tepesi. Bu tarafta Halikarnas'ın Paşa Tarlası sahilinin olduğu yer. Tabii binalar çoğaldığı için çekim de bu şekilde çıkıyor. Ben gene buradan drone kaldıracağım arkadaşlar. Şimdi bitirdim arkadaşlar. Şimdi aşağıya sahile doğru ineceğim. Paşa Tarlası'na doğru. Ondan sonra da eve dönüş yapacağım. Valla güzel çekim oldu. Biraz zorlandım. Burada da acayip derecede bir rüzgar var. Böyle fırtına derecesinde. Yukarı drone'u kaldırdıkça drone uyarı veriyor. Kuvvetli rüzgar diye. Ama gene de yaptım. Evet arkadaşlar, çekimleri bitirdim sayılır. Bu deveyle gezme sahnelerini, işte buluşma sahnelerinin tepede gerçekleştiği yer bu bölge. Hemen zaten o manastırın oradan çekilen bir sahne var. O sahnede şu Halikarnas görünüyor ve o Zeki Müren'in o caddesi olduğu gibi görünüyor. O yol çok net belli. Kaleyi görüyorsunuz zaten. Ve kale ile birlikte yapıları görüyorsunuz. Ama hemen arkasında sonradan yapılan bu yapılar o dönemde yoktu. 76 yılına ait olduğu için görüntüler. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Burası, bu tepe, şurası Şalvar Tepesi deniyor. Orası da manastırın olduğu tepe. Bu bölgelerde aynı şekilde yapılaşma görmüyorsunuz. Şurada bir kız meslek var. Kız mesleğinin olduğu yer. Buraları olduğu gibi henüz yapılaşmanın olmadığı yıllar gayet net bir şekilde görünüyor. Tabii ben şimdi tepeye çıktığım zaman o yıllardaki gibi öyle net bir görüntü alamadım. Belki daha dağ tarafına çıkarsam çünkü binalar kat kat oluştuğu için o istediğin o görüntüyü yakalayamıyorsun. Orada da drone'u kullandım. Drone'la çekim yaptım. Umarım güzel bir çekim olmuştur. Evet, eve dönüşe geçtim arkadaşlar. Videoyu da burada sonlandıracağım. Sizlerle güzel bir zaman geçirdik arkadaşlar. Güzel görüntüler yakaladım. Şimdi gideyim biraz da alemle güzel bir vakit geçireyim. Kendinize iyi bakın. Türkiye'de ve yurt dışında bizi izleyen, güzel yorumlarla bize destek olan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.